TRT Radyo 1'de Renkli Anlar programındasınız. Saatimiz 14.19'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. Geçen yıl ilki gerçekleştirilmişti ve yine konuk etmiştik kendisini. Bilişim Yıldızları E-Dönüşüm yarışmasıyla ilgili. Üstelik 15 günde bir sürekli bizimle beraber internet pazarlama danışmanı ve Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Aytaç Mesci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün biz bizeyiz. Aynen öyle. Bilişim Yıldızları E-Dönüşüm Yarışması Organizasyon Komitesi'nde de yer alıyorsunuz. Evet. Geçen sene ilki gerçekleştirilmişti. Aynen öyle. Hatırlatalım mı dinleyicilerimize? Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Bilişim Yıldızları yarışmasından çok yarışma olarak baktığımızda yarışmaların en önemli yılları 1. 3. yıllar ve 5. Bu yıllarda tutarsa yarışmalar devamlılığını sağlıyor. İlk yılda iyi bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Bilişim Yıldızları yarışması özellikle internet üzerinden dönüşüm projeleri oluşturmuş, iş yapısını internet ortamına aksatmış veya internetten bir web projesi yapmış, yeni çıkan projeleri değerlendirmek ve onları üst tarafa çıkmak için ölçebileceğimiz bir yarışma. Sektörde farklılıkları var. Bunu birazdan ayrıntılarını anlatacağım. Neden e-dönüşüm de daha etkili bir seçim olabilecek bir yarışma olduğunu Bilişim Yıldızları'nı anlatacağım. Önemli noktalardan bir tanesi bu yarışma bir kere kategori bazlı ölçümleme yapıyor. Sektörde daha evvel de ben bir sürü yarışmanın altyapısında çalıştım. Buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi de her jüri her konuda üyeleri ve değerlendirme yapıyordu ki o her jüri her konuda uzman olamıyor. Herkes her sektörden uzman olamıyor. Biz de en öncelikle bu açığı bularak, gerçi bu sene kategorilerimizi de çoğalttık. Geçen sene 10 kategoriydi. Bu sene 13'e çıkardık kategorilerimizi talepler üzerine. Bu kategoride uzman jürileri seçerek onların değerlendirmesini istiyoruz. Müsaadenizle ben öncelikle geçen seneden bir parça bahsedeyim rakamlardan. Ondan sonra bu sene ne yenilikler yapılmış onlardan bahsedeceğim. Lütfen. 2009 yılında gerçekleştirdiğimiz yarışmada 287 aday başvurmuştu. Ki bu adayların hepsi seçilmedi. Bunlardan başvuranlardan bir kısmını biz 250'ye yakın olanı kabul ettik yarışmaya. Ve bu başvuranların 42'si değişik illerden, Türkiye'deki farklı illerden 42 farklı ilden bu adaylar başvurdu. Bu da aslında ülke çapında gerçekten duyurulduğumuzu gösteriyor. Yine bu kişilerden yani siteye ziyaretlerden 10.000 tane başvuru oldu. Siteye ziyaret oldu. Ve oy verildi. O 3000 kişiye yakın halk oylamasımız var bir de değerlendirmede. 3000'e yakın bu 10.000 kişiden halk oylaması yapıldı ki bu iyi bir rakam. Şu sebepten halk oylaması yapabilmesi için kişinin üye olması gerekiyor. Ve kendinden içinden gelerek bir halk oylaması gibi durum varken kişinin içinden gelerek üye olması ve ben oy vereyim demesi gerçekten çok ilginin olduğunu gösteriyor. İlginin olduğunu gösteriyor. Evet, yani bu kadar kolaylıkla yapılabilecek bir rakam değil. O yüzden biz memnun olduk ve diğer nokta da buradaki biz tabii üye olurken bazı kişisel bilgileri de çektik. Buradaki üye olanların hep üst seviyede, okur yazarlık seviyesinin lisenin üstünde, üniversitenin seviyesinin yukarısında olduğunu gördük. 77'si özel kurumdan, 37'si bilanço olarak da firmaların katılanlardan 100 milyonun üstünde olduğunu gördük ki gerçekten büyük firmaların büyük bütçeli projeleri de buraya katıldı ve ödüllerini kazandılar. Şimdi yarışmaya tekrar döneyim müsaadenizle. Kategorilerden belki evet, kategorilerden bahsetmeden evvel şu müsaadenizle onu bahsedeyim. Bilişim Yıldızı'nın ana teması bunu Türkiye Bilişim Derneği altında biz bu yarışmayı oluşturduk. Ama asıl amacımız bunu bütün bilişim ismiyle dayanmış bütün dernekler çevresinde toparlayabilmek. Bu da aslında sektörde var olan DTM olsun, Türkiye Bilişim Vakfı olsun, TÜBİSAT, YASAT gibi bir sürü aslında bilişim teması çevresinde oluşturulmuş büyük derneklerin hepsinin ellerinde büyük projeler, önerilen projeler var. Bunların hepsinin aslında bir noktada toplansın ve Bilişim Yıldızları altında da bu projeler aday olsun ve seçilsin. Ana temamız bu. Bunların hepsinde Türkiye Bilişim Derneği altında, Bilişim Yıldızları altında gözüksün. Asıl amacımız buydu. Tabii bu maksatla yapınca bir sürü de firma sponsor oldu. Yeni döneme gelince 13 tane ayrı kategori seçtiğimizi söylüyorum. Burada
Daha evvelden olan e-finans var, e-eğitim var, e-TR var. Özellikle Türkiye'de tabanlı Türk projelerin olan e-TR bizim en ağırlıklı ve önem verdiğimiz. Yeni dönemde yer alacak e-iletişim var ki çok önemli. İletişim sektörünün elektronik ortamda yönelmesi bizim için çok önemli. E-ticaret hala önemini kazıyor. E-ticaret tutuyor. Hala onu da tutuyoruz. E-hizmet, e-sağlık, e-İK bunlar bizim var olan kısımlarımızdı. E-haber de vardı. Yeni olarak bizde e-genç geçti. Özellikle genç arkadaşlarımızın oluşturduğu web projeleri, yeni düşünceleri de web'e yansıttığı çalışmaları biz burada ölçmek istiyoruz. E-mobil geldi. Özellikle mobil sektöründe çok ilerleyiş var. Yakın zamanda özellikle internetteki pazarlama, sosyal ağlardaki pazarlamanın elektronik mobille oluşturacağı projeler çok daha hızlı yer alacağını düşünerek bu kategorinin de artık açılma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Geçen sene bu kadar hızlı yayılabileceğini tahmin etmemiştik. Bazı gelen bu tür mobil projelerin de konusu olmayan yerlere yerleştirmek zorunda kalmıştık. Şimdi bunu yer aldık. E-mobili tek başına açtık. E-kent ve e-şehiri açtık. Bu enteresan. Kent şehirde de artık devlet tarafında yapılan bir sürü proje var. Bunları kent ve şehir bazlı olarak ayırabilip bunları kendi kategorilerinde de gösterebilme şansı tanıdık. Bu çok enteresan olacak. İlk defa ben Türkiye'de böyle bir kategori görüyorum. Bakalım bu kategorinin geri dönüşü nasıl olacak? Hiç bugüne kadar bilişim yarışmalarında hiç böyle bir kategori görmemiştik. Daha çok belediyeler mi katılım belediye sağlayacak? olabilir. Devlet yönetim kısmındakiler olabilir. Bizim beklentimiz hani sadece belediye değil, belediyenin ismiyle yapılmış bir web projesi değil. Onun her zaman da başka alanlarda da yarattığı projeler var. Misal vereyim, hani köyler için bir belediye, köyler için bir web projesi oluşturup sunabilir. Sadece o kendi bölgesindeki. Bu da bir ayrı bir projedir. O aynı belediyenin ikinci bir projesi de olabilir. O yüzden o kente dair tabii bir proje olabilir. O kente dair özellikle her türlü web projesinden bahsediyoruz. Belediye birden fazla da projeyle de katılabilir. Zaten yarışmamızın asal temalarından bir tanesi, bir kişi istediği zaman birden fazla kategoriye de katılabilir aynı projesiyle, ama her projesi için ayrı başvurusunu yapması gerekiyor. Son olarak ilgi nokta, ülkemizde bloglar çok hızlı yayılıyor. Sosyal ağlarda çok hızlı yayılıyor. O yüzden de blog adaylarının da gene gelsin, katılsın ve kendilerini de değerlendirsin. Blog siteleriyle, blog seriyle değerlendirsin istedik. Bu noktada da gene jürilerimizi gene tamamen bu konuda uzman kişilerden seçmek için büyük çaba sarf ettik. Başvurular devam ediyor. Başvurularımız başladı. Artık hem sitemizden başvuru yapabiliyorlar, hem de internet üzerinden başvurularımız hızlı şekilde devam ediyor. Söylediğim gibi projeler 13 farklı kategorinin istediği her birinden de veya birden fazla kategoriden de başvuru yapabilir. 24 Ekim'de devam edecek. 24 Ekim'e kadar bu başvurularımız. Ondan sonra ikinci elemeye geçeceğiz biz. O kısma kadar başvurular yapabilir. Ondan sonra jüriler bir ikinci eleme yapacaklar. Bu elemeden geçenler halk oylamasına sunulacak. Burada halk oylamasının seviyesi oldukça yüksek. Burada da şunu istiyoruz. Hem elenen kişilere zaten bir rapor veriyoruz, hem de yeni geçenlere halkın vereceği puanla, sadece bizim seçtiğimiz bir jürilerle ya taraflı bir seçim yapıyorlar denmesin diye halkın oyunu oldukça yukarıya çektik ki burada artık halk da bir puan verecek, ama buradaki dengeyi çok önemli tuttuk. Yani şöyle söyleyeyim, puanlama seviyesini, puanlama değerini jürilere bıraktık. Biz yapmadık. Yani jürilere dedik ki halk ne kadar oyunu versin, siz ne kadarını verin dedik. Bunu jüriye seçtik. Kesinlikle biz de taraflı her şey jüri yapmadık. kendi uzmanlığı konusunda ayrı bir puan mı belirliyor Tabii o ki. zaman? Yani mesela bir kişi e-blog kısmında jüri ise sadece oradan aday olan adayların sitelerine puan verebiliyor. Böyle olduğu zaman diğer kategorileri hiç görmüyor bile, bilmiyor. Diğer yarışmaları münaseben karşılaştırdığımızda onun önüne mesela bir sürü adaydan 3000-4000 tane site düşebiliyor ve hepsini de değerlendirmek zorunda kalıyor. Böyle olunca başvuranlardan sadece kendisiyle uzman olan daha az siteye bakma şansı, daha iyi bir değerlendirme şansı oluyor. En önemlisi kendi konusuyla site olduğu için daha kolay bakabiliyor. Ama ikinci eleme halkın verdiği oylar. Halkın, ama ikinci elimde gene jüri oy veriyor. Gene kendi kategorisiyle ismi veriyor ama oylarını veriyor, ama halk da mutlaka bu arada oylarını veriyor. Son olarak yarışmamız 19 Kasım'a kadar sürecek ve buradan itibaren halk oylamasını sadece devam ettireceğiz. 26 Kasım'da da sonuçlar açıklanacak. Bir güzel kutlama gecesi yaparak bunları halkla beraber oyları vereceğiz. Birinci olanları da ödüllerini veriyor olacağız.
Türkiye Bilişim Derneği'ne mi başvuruda bulunacak? Tabii başvuru yapanlar katılımcılar? Türkiye Bilişim Derneği'nden yapabilirler. bilişimyıldızları.com adresinden yapabilirler. Bütün adayları bekliyoruz. Herhangi bir soru olduklarında oradan teknik destek veya başvuru destek kısımlarında yardımcı olacak arkadaşlarımız bekliyor olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. 26 Kasım'dan sonra sonuçları da değerlendirmek üzere. Aynen. Sağ olunuz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. İnternet Pazarlama Danışmanı ve Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi. Aynı zamanda Bilişim Yıldızları E-Dönüşüm Yarışması Organizasyon Komitesi sorumlusu Aytaç Mesci son konuğumuzdu sevgili dinleyiciler.